Aracın rekor tadında beni en çok şaşırtan özelliği, kampana deyince bir soru işareti oluştuysa fren testine geçelim. Hazır. Aracın 21 jantlarla gerginliği, sollama yapmak istiyorum. Bastım. Şöyle de oturmak mümkün olabilir. Büyük aynalardan gelen sesi duymak. Araçta akustik cam olması, ön koltuğun konumuna göre burada. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Skoda Enyaq'la birlikteyiz. D segmentinde kupe formuyla dikkat çeken Enyaq ülkemize direkt olarak makyajlı haliyle giriş yaptı. Marjinal tasarımları bazıları çok sever, bazıları ise itici bulur. Arası zordur. Bence Enyaq özellikle ön profilden oldukça başarılı bir tasarım. Ön profilde gündüz farları arasındaki siyah piyano bilek detaylarla altta geniş soğutma ızgarası aracın sportif görünümünü destekliyor. Yanlarda da siyah aynalarla kombin siyah detaylara yer verilmiş. Aracın rekor tadında beni en çok şaşırtan özelliği dönüş çapı. İmkansız gibi bir değer. Tam olarak 9.3 metre. Bu değere B segmentler bile ulaşamıyorken 4.65'lik bir araçtan gelmesi gerçekten enteresan. Bu bize dönüşlerde çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Vay arkadaş. Var mı öyle bir şey? Site girişinden tek seferde çıkış. Çok iyi. Size rekor tadında bir detay daha vereyim. Aracın sürtünme katsayısı sadece 0.22 CV. Elektrikli araçta efficient bir karakter için bu çok önemli. Hatta şu küçük eklentilerin bile fitilden gelen havayı aracın dışına atmak için yapıldığını öğrendim. Arka tasarımda stopların pek yenilikçi durmadığını söyleyebilirim. Daha modern çağın elektrik akımını yansıtan bir LED far formu sanki daha güzel olurdu. Genelde bagaj kapağında olan plaka tampona alınınca bagaj kapağı sanki biraz sade kalmış. Araç 21 jantlarla birlikte yandan oldukça sportif görünüyor. Uzunluğu 4.65, dingil mesafesi 2.77, yüksekliği ise 1.61. Diğer ölçüleri de buraya ekleyeceğim. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. 36 hücreli güçlü LED matrik farlar gündüz farların altına konumlandırılmış. Farların aydınlatmasını görmeniz için buraya gece videoları ekleyeceğim. Farlarda bölgesel karartma özelliği mevcut. Yani trafikte diğer araçları karartıp onların gözünü almayıp size sunabildiği en geniş aydınlatmayı sunmaya çalışıyor. Özellikle karanlık gece yolculuklarında bunu çok net izleyebilirsiniz. Selektör performansıyla oldukça uzun menzillerde aydınlatma başarılı. Arkadan güçlü hissettiren farlar güvenli gece sürüşleri için tabii ki artı yazıyor. Aracın frenlerine gelecek olursak 21 jantların içinde küçük gibi görünse de önde 358 mm fren diskleri mevcut. Arka tekerleklerde kampana frenler mevcut. Kampana deyince bir soru işareti oluştuysa fren testine geçelim. 100-0 fren geliyor. Hazır. ...35 metre çok iyi be. Eğime de bakmamız lazım burada. 2.85. Biraz eğim yukarı ama yine de çok iyi bence. Bir daha deneyelim. Gidelim. Hiç durma, devam eden sonra bakarız. Bu sefer 37 metre geldi ama bu sefer de -1 aşağıya eğimli. Yani 2 ton üzerinde bir araç için ortalama 36 metre diyebiliriz. Bence başarılı bir sonuç. Arda arda 2 deneme yapıp ikisinde de tutarlı sonuçlar elde ettiğimize göre zaten rejen özellikli bir fren sisteminde otomobilde bu kadar çok fren kullanmadığımıza göre herhangi bir kampana olumsuzluğu söz konusu olmayacaktır. Burada rejen freni de gösterelim. Yavaşlamak için frene dokundukça bakın hız göstergesi altında mavi rejen göstergesi sola dayanana kadar disk balata sürtünmesi tüm enerji geri kazanım oluyor. Mavi sona dayandığında aracın 150 kW hıza kadar rejen yapabilmesi güzel. Daha çok bastım. Saldım. Rejen özellikli frenlerde pedal hissi biraz suni olsa da fren pedalının yavaşlamak istediğiniz oranda yumuşak bir tatta dozlanabilmesi güzel. Araçta akustik cam olması yalıtım anlamındaki elini güçlendiriyor. Şimdi standart elektrikli hızlarında büyük aynalardan gelen sesi duymak istiyorum. Biraz hızlanalım. 120-122 gibi ancak seçilebilir olmaya başlıyor. 130'da gayet makul. Biraz daha hızlanalım. Maksimumuza geldik. Bence yine makul. Yani motor sesi zaten hiç yok.
Tekerlek ve rüzgar sesi dengeli diyebilirim. Bu araçta yalıtım şikayetiniz olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu segment bir araçta bagaj önemli. Şöyle bir açalım. Kapak yüksek açıldığı için yükleme ağzı oldukça geniş. Burada 570 litrelik bir bagajımız var. Sağda bir çift askı, hemen altında 12 volt bir soket mevcut. Burada bir organizer görüyorsunuz. Solda yine bir organizer var. Burada da askılar mevcut. Altta şarj kablolarını saklayacağınız kapalı bir göz mevcut. Bagaj derinliği 100 cm. Bagaj genişliği de yine 100 cm. Koltukları bir yatıralım. Koltuklar yatınca hacim 1610 litre oluyor. Zemin maalesef düz olmuyor. Kod farkı var. Ön koltuğun konumuna göre burada 170-180 santimetreye kadar bir yükleme alanınız var. Bagajın tavan yüksekliği ise 80 santimetre. Bagaj kapağındaki 2 led aydınlatma ile birlikte bir de burada solda bir aydınlatmamız var. Bagajı anahtardan kapatabiliyorsunuz. Uyarı sesleriyle buradaki kamyonlara da uymuş olduk. Kapıyı açıp içeri bir göz atalım. Skoda'nın yeni iç mekan tasarım dili görüyorsunuz. Derli toplu ön cama doğru uzanan büyükçe bir konsol mevcut. Kapıların üst kısmı yumuşak malzeme. Burada karbon detaylar var. Bu kısım deri kaplı. Kapı çekme kolu böyle yapılmış. Cam kumandalarını biraz içte bırakıyor. Değişik bir tasarım. Kullanışlılık önemli. Tek bir kapı gözünde yarım 1,5 şeklinde 3 litre suya kadar yetecek büyük bir alan mevcut. Koltuklar tasarım olarak oldukça sportif. Sırt tutuşları da kesinlikle başarılı. Oturma alanı da yine aynı şekilde. Koltuklar hafızalı ve tüm ayarları elektrikli. Delikli alcantara tarzı kumaş yapısı kesinlikle kaliteli hissettiriyor. Koltuklar rahat diyebilirim. Sürüş pozisyonu olarak yüksek konumlu oturma şansı sunabiliyorlar. El altındaki ruhsatlık flok kaplamalı. Burada yine büyükçe bir alan var. Bu alana da bir takım eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Skoda logosu yerine Skoda ismi işlenen delikli derili, direksiyonun malzeme kalitesi oldukça iyi. Tuşların tamamen fiziksel olmasını ben seviyorum. Model Y sahibiyken şurada bir ekran olsa ne olur derdim. Skoda bu ekranı koymuş. Gerekli olan her şeyi buradan takip etmek mümkün. Ama ekranla birlikte fontlar ve yazılar çok küçük. Hiç yoktan tabii ki iyi ama bazı kullanıcılar küçük ekranı takip etmekten pek hoşlanmayabilir. Üst kısımda yine yumuşak malzemeler mevcut. Büyük konsolla açık, ferah bir alan oluşuyor. Dikişli deriler kalitesini arttırıyor. Buradaki karbon ayrılma konsol ikiye bölünmüş. Maalesef menfez yönlendirme dışında klima ayarları ekrandan dokunmatikle yapılacak. Burada bir dizi fiziksel tuş mevcut. Bu kısımda bir çift Type-C bağlantısı ile birlikte kablosuz şarj alanı mevcut. Bardaklığın bu şekilde ayarlanabiliyor olması termoslar ya da ice içecekler için gayet iyi bir özellik. Bu kısımda el altında büyük sayılabilecek bir alan var. Vites seçici ve elektronik park freni yine burada konumlanmış. Kolçak altında oldukça derin büyük bir alan var. Skoda burayı daha kullanışlı yapmanız için şöyle bir organizer eklemiş. Üzerine de şöyle bir organizer daha eklemiş. İsteğinize göre kullanabilirsiniz. Torpidonun da hacim olarak beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim. Ancak kapak kısmında kaplama yok. Ekrana kısaca göz atalım. Home menüsünde çok fonksiyonlu kaydırılabilir bir alan mevcut. Şarj menüsünde şarj detaylarını görebiliyorsunuz. Kişiselleştirme, renk seçenekleri tabii ki var. Multimedya menüsü yine bu şekilde. Navigasyon seçenekleri için telefon bağlantısına ihtiyacınız olacak. Koltuk ısıtmalar da yine ekrana dahil ve dokunmatik. Burada ambiyanslara bakalım. Orta konsolda ve kapılarda led aydınlatmalar mevcut. Ekrandan farklı mod seçenekleriyle içerisinin ambiyansını değiştirebiliyorsunuz. Tavan aydınlatmalarında dokunmatik ledler kullanılmış. Şimdi ön koltuk 1.83 boyumla bana göre rahat bir sürüşe ayarlıyken arkaya geçelim. Rahat oturduğumuzda şöyle bir diz mesafem var. Ayaklar aşağıda gayet rahat. Tavan mesafesi 1.85'lerde sorunsuz diyebiliriz. Arka kapıların üst kısmı önlerle ayrışıyor. Ancak diğer malzemeler önlerle aynı. Arka kapı gözlerinde de 1.5 artı yarım, hatta üzerine de şunu koyabileceğiniz büyükçe bir alan var. Perde her araçta olmalı bence. Gayet kullanışlı. Arka camların tamamen açılabilmesi güzel bir şey. Şimdi ikinci duruma bakacağız. Bacaklarım biraz daha sıkışık.
Koltuğu biraz daha öne aldım. 1.60-1.70 arasında bir boy olarak düşünebilirsiniz. Bakalım neler olacak. Bakın şu an her şey çok daha iyi görünüyor. Hatta şöyle de oturmak mümkün olabilir. Arkada menfez ve 3. iklim klima olması artı altta da yine bir çift Type-C bağlantısı mevcut. Sol dayama tabii ki mevcut. Burada bir çifte bardaklığımız var. Buradan bagaja da ulaşabiliyorsunuz. Arka aydınlatmalar yine dokunmatik LED. LED aydınlatmalar gece aracın içerisini oldukça iyi aydınlatıyor. Komple cam tavan olması sayesinde arka yaşam alanı oldukça ferah görünüyor. Arka koltukların baldır yükseltileri oturumu destekleyip konfor sunarken arkada şaft tüneli olmaması 3. kişinin oturumunu kolaylaştırıyor. Arkadan manzaramız bu şekilde. Biliyorsunuz performans benim için önemli. Teknik verileri ekleyelim. Arka aksta 204 beygirlik 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 2006 kilogram boş ağırlığı olan aracın 0-100 hızlanması 8.1 saniye verilmiş. Bakalım bu değer gerçek mi? Hazırız. ...7.02 çıkmış. Corrected süresi 7.86. Maksimum hızı 160 limitli verilen aracın otoban sürüşlerindeki performansına birlikte bakalım. 120'lerdeyim. Dip gaz yaptım. Hızlı bir şekilde top speed geliyor. Yani menzili dert etmediğinizde şehirler arası otoban yollarda bu hızlarla diken üstünde olmadan konforlu yolculuklar yapabilirsiniz. 130'lardayım. Sollama yapmak istiyorum. Bastım. Budur. Arkadan gelen trafiği yavaşlatmadan sonuç geliyor. 80'lerden bir sollama yaptığımızı düşünelim. Bastım. Gayet iyi. Şöyle söyleyeyim, 150 beygirlik bir A3'ten inip buna bindim şu anda ve limitere kadar kesinlikle ondan çok daha atik bir profili var. Sürüşe geçmeden direksiyona bakalım. Tam dönüş 1.5 tur. Yumuşak bir direksiyon diyemem. Vitese alıp gaza hafif dokunduğunuzda elektrikli sessizliği ile akmaya başlıyorsunuz. Aracın görüş açıları oldukça rahat. Bu aynalar kocaman. Dikiz aynası görüşü kupe forma rağmen yeterli. Fosil bir araçtan geçecekseniz bu araçta kesinlikle yabancılık hissetmeyeceksiniz. Çünkü bakın mesela ayağı gazdan çektim ben şu anda. Araç sürüş profilinde bildiğiniz benzinli bir araç gibi akma eğiliminde. Şuradaki sert kesikten bir geçelim. Yani aracın 21 jantlarla gerginliği hissediliyor diyebilirim. Darbe emişi kötü değil ama salınım yok gibi. Kafamızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Şuradan bir de 17 jantlı A3 ile geçelim. Bakalım gerçekten sert miymiş? Mercedes'le aynı anda. Yalnız o da sarsıldı bayağı. Paket taşlı yolda uğultu miktarı normal diyebilirim. Rezonans yok. Şu an trim sesi duymuyorum. Bakın araç küçük bir araç değil ama şu an neresi zorlanmadan kestirebiliyorum. Bir tümsek daha. Evet. Süspansiyon tek seferde yapacağını yapıp bırakıyor. Hissettiriyor mu? Evet. Rahatsızlık verdi mi? Hayır. Ama böyle yumuş yumuş salına salına giden bir araç beklentiniz kesinlikle olmasın. Şurada bir park denemesi yapmak istiyorum. Arkadan gelenler de var ama gireceğiz bir şekilde. Geri gaz tepkisi bayağı düşük. Oldukça öyle hatta. Çok basmak gerekiyor. Ama manevra yapmak kolay. Araç boyutlarını hissettirmiyor. Bu kadar. Dur kalk trafikte araç akma eğiliminde olduğu için ayak frende kontrol ediyorsunuz.
Mesela şu anda fren baskısını azaltıyorum. Gaza dokunmuyorum. Araç gaza dokunmaksızın kendiliğinden bu hızlarla yürüyor. Yumuşak fren pedalıyla sarsıntısız akıcı dur kalklar mümkün. Kulakçıklarla maksimum rejende gazı salınca bakın araç fren yapar gibi geri kazanıma giriyor ve yavaşlamaya başlıyor. Saldığınız zaman da tekrardan akıcı bir şekilde yola devam edebiliyor. Burada otoban set geçişine bakalım. Videoya aktarmak zor ama verdiği hissin tok olduğunu söyleyebilirim. Gövde ve direksiyon arası tepkiler gayet net. Aracın büyüklüğünü ve yükünü hissetmiyorsunuz. Burada tabii ki hızlı değiliz. Viraj kasmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama yönlendirmeler açısından 2 tonu geçen ve büyük sayılabilecek bir cüsseye sahip aracın bu büyüklüğünü size yansıtmadığını söyleyebilirim. Bir elektrikli aracın en önemli detayı batarya, şarj ve menzil detayları. Hazırsanız buraya şarj evresini koyarak başlayalım. Enyaq Coupe bataryasını masaya yatırmak için eve bağlandım arkadaşlar. Detaylı bir inceleme yapalım. Araçta 59 kWh net kapasiteli 165 kW dolum hızına sahip bir batarya mevcut. Batarya bu dolum hızını genel olarak %3 ila %30 arasında sağlayabiliyor. %30'dan sonrası sert bir düşüşe uğrayan dolum hızı %50'lere geldiğinde 100 kW hızın hemen altına inmiş oluyor. %50-90 arası düşüş normal diyebiliriz. Hatta %90'da hala 50 kW üzerinde kalabilmesi güzel. %10-80 arasını 95 kW ortalama dolum hızı ile 26 dakikada alan batarya süre olarak genel ortalamadan iyi diyebiliriz. Bu aralıkta 41 kWh enerji çeken Enyaq WLTP verilerine göre 26 dakikada 273 km menzil eklemiş oluyor. 0-100 tam şarj dolumu 46 dakika ile yine ortalamalardan iyi. 90-100 arası dolsun da gidelim aralığı 11 dakika olarak görünüyor. En verimli altın dolum aralığı dediğimiz aralıksa %1 ile 45 arası. Tüm bu değerleri diğer araçlarla karşılaştırmak isterseniz sizi bir önceki içeriğe yönlendirmek istiyorum. Menzil olarak WLTP verilerine göre karmada 400 km civarında bir menzile ulaşabilirsiniz. Şehir içi sürüşlerde bu değer yukarıya doğru, şehirler arası sürüşlerde aşağı doğru gidebilir. Biz bir deneme yaptık. E6 üzerinden Silivri'ye kadar otobandan sürdük. Yer yer trafik akışı ile mecburiyetten trafiğe uyduk. Yavaşlamalar yaptık, sollamalar yaptık. Ancak mümkün olan her şartta 120 bantlarında yol almaya çalıştık. O aralıkta fren ve 0-100 testlerini de yapmış olduk. Sonrasında yine tem el verdiğince sürdük. Şehir içinden Akbatı AVM önüne kadar geldik ve toplamda 106 kilometre yol yapmışız. Tüketimimiz ise 17 kWh olarak görünüyor. Yani bu şartlar altında aracın 350 kilometrelik tam menzil verdiğini söyleyebiliriz. Genel ortalamayı böyle düşünebilirsiniz. Bunun artısı ya da eksisi tamamen sizin sürüşünüzle alakalı olacaktır. İnceleme bitti. Bu içerik için aracını bana teslim eden arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Siz de bize teşekkür etmek istiyorsanız hype, like ve yorumlarınıza talibim. Hoşçakalın.